Dış saksıda su kalmışsa ve bu su uzun süre duruyorsa o su kökleri çürütebiliyor. Yani orkideyi alırken şuna dikkat edeceğiz. Bir orkidenin renginin orijinal olup olmadığını, mesela mavi orkide gördük. Hemen şu çiçek dalı vardır. Çiçek dalının alt tarafında şırınga izi var mı yok mu onu bakacaksınız. Diyelim ki orkidelere merak salmış birisi, böyle fazla da para harcamak istemiyor. Düşük bütçelerle orkide bulmak istiyor. Nerelerden bulabilir? Bazı çiçekler var, güneşi direkt alması gerekiyor. Bazı çiçekler de süzülerekten alması gerekiyor. Mesela buna örnek... Peki ilk defa çiçek yetiştirmek isteyenlere hangi çiçeği tavsiye edersin? Evet sevgili dostlar, yeni bir yayından herkese merhaba. Mainzum.tr kanalındasınız. Ben Almanya'dan Ayhan. Bugün bir konuğum var, Fatih. Fatih de kendi kanalında bitki bakımı üzerine yayınlar yapıyor. Çok farklı etkinlikler de paylaşıyor. Ama bugün Fatih ile birlikte orkidelerimiz üzerine konuşmak istiyorum. Fatih hoş geldin. Hoş bulduk Ayhan abi. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen de iyisin inşallah. Çok şükür abi. İyiyiz abi. Nasıl, Almanya'ya alışabildin mi Fatih? Evet, Almanya'ya alıştık. Mecbur alışıyorsunuz. Gurbetin tabii kendine göre zorlukları var. Evet. Türkiye'de en çok özlediğin şey ne? Özellikle kışın güneş görmek. Almanya'da kışın genelde gri oluyor havalar. Güneş olmuyor. En çok güneşi özlüyoruz. Kışın güneş görmüyoruz gibi bir şey oluyor tabii. Çiçekler için düşündüğümüzde buradaki güneşle Türkiye'deki güneşin bir mukayese edecek olursak ne gibi etkileri var? Şimdi öncelikle çiçekleri tanımak gerekiyor. Her çiçek aynı değil. Yani illahi her çiçek güneşi doğrudan alması gerekmiyor. Bazı çiçekler var, güneşi direkt alması gerekiyor. Bazı çiçekler de süzülerekten alması gerekiyor. Mesela bunu örnek verirsek, kaktüsler direkt güneş ışığı alması gerekiyor. Yani özellikle balkonlarımıza direkt güneş ışığı alan ya da cam önüne direkt güneş ışığı alan yere konumlandırmamız gerekiyor. Ama orkide gibi, menekşe gibi bazı çiçekler de direkt güneş ışığı aldığında yapraklar sararabiliyor. Bu nedenden dolayı direkt güneş ışığı almaması gerekiyor. Perdenin arkasından süzülerekten gelen ışık alması gerekiyor. Yani çiçeklerin durumlarını bilmek gerekiyor ki konumlandıralım. Yani bu çok önemli. Öncelikle çiçeği, hangi çiçek bakacaksınız? Yani bu çiçeğin özelliği ne? Onu bilmek gerekiyor. Her çiçek aynı değil yani. Yani her çiçeğin kendine göre güneşi sevip sevmeme özelliği var. Aynen. Evet. Biz çiçeği tanıyacağız ve o çiçeğin özelliğini bilerek odamızda ona bir yer bulacağız. İşte güneşi direkt alsın mı, almasın mı, ya da işte perde arkasından güneş ışığı süzülerek mi gelsin? Ve çiçeklerde şunu da bilmek lazım. Mesela bazı çiçekler var, evde yetişmiyor. Mesela küpe çiçeği diye bir çiçek var. Çiçekleri çok güzel. Şöyle göstereyim bakın küpe çiçeğini. Harika çiçekleri var. Bu çiçek normalde balkonda olması gerekiyor. Yani evde olduğunda ne çiçek açtırabilirsiniz ne de çiçekleri uzun süre kalabilir. Balkonda rüzgar esintisi alması gerekiyor ve yine çiçeklerin sulanması da aynı değil. Mesela küpe çiçeği 2-3 günde bir sulanabilir. Yani nasıl sayıp susamadığını nasıl anlıyoruz? Toprağa elimizi böyle biraz sokuyoruz içeri doğru. Nemli ise suluyoruz. Yani toprağı kurutmadan sulamamız lazım. Ayrıca yapraklarına su sıkmamız lazım. Ama bir orkide düşünün. Orkideyi ne zaman sulayacağız? Orkidenin susayıp susamadığını köklerine bakacağız. Saksı içerisindeki köklerine bakacağız. Orkidede de saksılar şeffaftır. Yani neden şeffaf olduğunu biraz sonra söyleyeceğim. Saksı içerisindeki kökler grileştiğinde sulayacağız. Bunun ne zaman grileşeceği belli değil. Bunu sizin takip etmeniz gerekiyor. Yani her çiçeğin susama ihtiyacı değişiklik gösteriyor. Yani bu nedenden dolayı çiçekleri ara ara kontrol etmek gerekiyor. Yani ben pazar günü çiçeklerin hepsini suladım diyemiyorsunuz. Dediğinizde o çiçeklerin bazılarını kaybetme durumu olabiliyor. Birçok kişi bundan şikayetçi. İşte yeni bir çiçek alıyor, eve getiriyor ama kısa bir süre sonra çiçek solmaya başlıyor. Yavaş yavaş kuruyor. Evet. Yapraklarını, çiçeklerini döküyor. Bunun en fazla ne sebep olabilir buna? Bunun nedenleri, birkaç tane nedeni var. Mesela bir orkide ile alakalı örnek vereyim. Orkideler güzel çiçekleriyle eve geliyor. Yanlış sulama en çok çiçeği öldüren meselelerden bir tanesi yanlış sulama. Ve orkidelerde, yeni alınan orkidelerde özellikle bilinmeyen bir şey var. Onu söylemek istiyorum. Şu orta noktasında üretim aşamasında bir sünger koyuluyor. Bu sünger koyulmasının sebebi tam ortaya koyuluyor. Sünger koyulmasının sebebi marketlere topluca gittiğinden dolayı ve marketlerde bunun sulamasıyla uğraşılma zorluğundan dolayı, o sünger su tuttuğundan dolayı o su ihtiyacını orada uzun müddet verebiliyor. Ama eve geldiğimizde biz bu orkidedeki o süngeri bilmiyorsak ve sık bir sulama yapıyorsak, yani köklerini kontrol etmeden 2-3 günde bir suluyorsak ya da mesela orkidelerde özellikle dış saksı kullanımında mesela üstten suladık, dış saksıda su kalmışsa ve bu su uzun süre duruyorsa
oluyorsa o su kökleri çürütebiliyor. Yani orkide suyun içerisinde kalmayı sevmiyor. Yani o zaman demin de dediğin gibi özellikle şeffaf Evet. saksılara dikiliyor orkideler. Bunun sebebi de şöyle. Orkidelerin şeffaf saksıya dikilmesinin sebebi şöyle. Orkideler normal yaşam ortamlarında ağaçların dallarının üzerine yapışaraktan yaşıyorlar. Yani bir toprakta değil. Ve orkidelerin dikkat ederseniz toprağı da ağaç kabuklarından oluşuyor. Yani normal yaşam ortamlarını kopyalıyoruz biz. Ve köklerine dikkat ederseniz normal kök şeklinde değil, boru gibi kökleridir. Yani ağacın üzerinde tutma şeklindedir. Şeffaf saksı olmasının sebebi bir, normal yaşam ortamlarında ağaçların üzerinde, dalların üzerinde olduğu için köklerinden de güneş enerjisinden besin alıyor. Köklerinden su alıyor. Yani yağmur sularından alıyor. Bizler de bu şekilde şeffaf saksılarla dışarıdaki güneşten besin almasını sağlıyoruz bir. İkincisi de en önemli şey, orkidenin susayıp susamadığını şeffaf saksıdan anlıyoruz. Bakın, orkidenin iki türlü kökü vardır. Bir hava kökü vardır. Üst taraftaki, yani saksının dışındaki kökler, bunlar gridir zaten. Bunlara bakmayacağız. Saksının içerisindeki görünen köklere bakacağız. Bunlar grileşmişse o zaman sulayacağız. Yeşilse kesinlikle sulamayacağız. Mesela bir hafta sonra baktık ya da 3-4 gün sonra baktık, yeşil, sulamayacağız. Bir hafta sonra baktık, yeşil, sulamayacağız. Bazen mesela nemli bir ortam oluyor. Su ihtiyacı çok geç olabiliyor. Ama bazen çok sıcak olabiliyor. 2 gün sonra bu kökler grileşebiliyor. Onun için grileştikten sonra sulamamız gerekiyor. Tabii su ihtiyacını anladık. Doğru sulama da önemli. Mesela yaprak üstten sulama yaptık. Yapraklarına dikkat etmedik. Aralarda su kaldı orkidelerde. Aralarda su kaldığında yaprakların aralarında hastalıklar türeyebiliyor. Yani bunun sulamasını nasıl yapacağız? Orkidenin sulamasını. Şöyle dış saksı olabilir. Dış saksının içine su koyacağız. Orkidemizi suyun içerisine batıracağız. 10 dakika bu suda bekleteceğiz. Ondan sonra bunu çıkartacağız. Başka bir yere alacağız. Suyu iyice süzülecek. Dış saksıdaki suyu da boşaltacağız. Dış saksıda su kalmayacak. Sonra dış saksıya koyacağız. Evet. Bu şekilde sulayacağız. Bir dahaki sulamamızı kökleri yine kontrol ederekten sulayacağız. Diğer bir yapılan yanlış, özellikle orkidelerin mesela çiçekleri uzun süre kalıyor. İşte 2 ay, 3 ay gibi kalabiliyor. 3 ay sonra döküldükten sonra gözden düşüyor maalesef. Yani çiçekleri gitti, gözden düşüyor. Artık bakımlarına dikkat edilmiyor. Sulamasına dikkat edilmiyor. İhtiyaçlarına dikkat edilmiyor. Yani sevilmiyor. Sevilmeyince de çiçek küsüyor. Ölmeye başlıyor. Yani aynı bir hayvan gibi muamele edeceğiz. Gel bakayım canım Aynen. benim, cicim benim. İşte susadın mı? Güneşi iyi görebiliyor musun? Yoksa güneş sana fazla mı geldi gibi, o zaman bayağı bebek bakar gibi zaten bitkilere bakmak gerekiyor. Çiçek size şeyi gösteriyor zaten. Yani bakımının iyi olup olmadığını gösteriyor. Mesela orkidenin bakıyorsunuz, yaprakları sararmış. Diyorsunuz ki demek ki güneşi fazla almış bu. Yapraklarının sararması demek fazla alması demek. Şimdi dış saksıdan köklere bakıyorsunuz. Köklerde çürüme var. Mesela diyelim köklerde çürüme var. Diyorsun ki sulamayı fazla yapmışım ben. Yani köklerde çürüme var, fazla yapmışım. Mesela o sünger meselesini söyledik. Bu süngerden nasıl kurtulacağız, değil mi? Yani evet. Şimdi onu söylemedik. Şimdi orkidenin saksı değişimini her zaman yapmamak lazım. Yani o süngeri bilsek de çiçekliyken kesinlikle saksısını değiştirmememiz lazım. Değiştirdiğimizde hemen çiçeklerini döker. Strese girer çiçek. Ne zaman değiştireceğiz? Çiçekleri döküldükten sonra yapabiliyorsak bahar mevsiminde, Nisan ayında bu işlemi yapmamız gerekiyor. Saksısından çıkartacağız. Kök bakımı yapacağız. Nasıl yapacağız? Saksısından çıkartacağız. Topraklarını komple boşaltacağız. Kuruyan kökleri makasla temizleyeceğiz. Ondan sonra o süngeri de alacağız. Ortadaki süngeri de alacağız. Tekrar dikimini yapacağız. Sulamasına dikkat edeceğiz ve yeni çiçekler açacak. Senede bir kere o zaman dediğine göre her sene yapmaya gerek yapacağız. yok. Her sene yapmaya gerek yok. Orkidenin saksısı ne zaman değişmeli normalde? Diyelim ki sünger yok. Ne zaman değişmeli? Kökleri iyice saksının içerisinde daralmışsa, iyice toprağı kaplamışsa, artık beni kurtar diyorsa bir boy büyük saksıya, yani çok büyük saksıya dikmemek gerekiyor. Bir de orkideleri büyük saksıya dikerseniz çiçeklenme çok geç alıyor. Yani orkide kökleriyle tamamen toprağı kaplamadan çiçek vermiyor. Küçük saksılara, mümkün olduğu kadar küçük saksılara dikmemiz gerekiyor. Saksıyı doldurduktan sonra bir boy büyük saksıya geçirmek gerekiyor. Ki çok ilginç detaylar varmış. Zaman zaman çiçeklerde böceklenme oluyor. Benim görebildiğim kadarıyla işte değişik sinekler uçuşuyor. Bunun sebebi nedir? Böceklenmenin en büyük sebebi fazla sulamak. Özellikle mesela orkidelerde şu yaprak aralarında su bırakırsanız, orkide üstten de sulanabilir ama üstten sulayacağımız zaman kesinlikle yaprak aralarına değdirmememiz gerekiyor. Şu toprağına direkt koymamız gerekiyor. Ve dediğim gibi normalde bu geçirgen bir toprak olduğu için direkt suyu aşağı geçer. Eğer üstten sulayacaksak bir dış saksı içerisinde sulamamız gerekiyor ve 10 dakika sonra bu saksıyı çıkartmamız
koymamız gerekiyor. İyice suyu süzüldükten sonra ve dış saksıdaki suyu boşalttıktan sonra tekrar yerine koymamız gerekiyor. Diğer bir şey, mesela hastalıklı bir çiçeğin yanına çiçek koyarsanız o hastalık diğer çiçeğe de geçiyor. Yani Çok bu şu ilginç. demek, yeni bir çiçek aldığımızda o çiçeği eski çiçeklerimizin yanına koymamamız gerekiyor. O çiçeği bir gözlemlemek gerekiyor. Yani bu hatalar da yapılabiliyor. Dışarıdan bir çiçek aldık. Mesela bir internet sitesinden ikinci el, yani ikinci el derken adam satmış mesela, aldık. O çiçeği getiriyoruz. Direkt kendi çiçeklerimizin yanına koyuyoruz ama o çiçekte belki hastalık var. Ve o hastalık diğerlerine de geçiyor ve bu hastalık gerçekten yayılan bir hastalık. Mesela orkidelerde en çok unlu bit diye bir hastalık var. Beyaz böyle örümcek ağı gibi bir şey. Yaprakları tamamen kaplıyor. Yapışkan sıvılar olmaya başlıyor. Ve orkide yavaş yavaş ölüyor. Peki hastalıklı olup olmadığını nasıl anlayacağız? Evet, özellikle yapraklarını ve köklerini kontrol etmemiz gerekiyor ara ara. Yani yapraklarını, yaprak altlarını özellikle yapışkan bir sıvı var mı onu kontrol etmemiz gerekiyor. Gözle görülüyor zaten. Beyaz böyle unlu bitler olabiliyor. Böyle bir durumda bunun kimyasal ilaçları olduğu gibi Arap sabunuyla da tedavi olabiliyor. Arap sabunuyla güzelce bunu yıkıyorsunuz abi. Yani yapraklarını güzelce yıkıyorsunuz. Güzelce duruluyorsunuz ve bunu balkona bırakıyorsunuz. İyice kurutmanız lazım. Yaprak aralarında da su kalmaması gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra da o unlu bitlerden kurtuluyorsunuz. Peki Almanya'da en kolay, diyelim ki orkidelere merak salmış birisi, böyle fazla da para harcamak istemiyor. Düşük bütçelerle orkide bulmak istiyor. Nerelerden bulabilir? Evet, Almanya'da normalde orkideler çok sevildiğinden dolayı normal marketlere de gelebiliyor orkideler. Bunun yanında internet sitelerinde de uygun fiyatı orkideler olabiliyor. Benim orkidelerimin en önemli özelliği, ben bunu biraz hobi olaraktan yapıyorum. Şöyle bir hobi yapıyorum. Ölmek üzere olan, artık gözden düşmüş. Mesela adam eBay Kleinanzeigen diye bir site var. Orada adam mesela çiçekleri dökülmüş, artık bakımlarına dikkat etmemiş, ölmek üzere. Onu internete koyuyor. Çok uygun bir fiyata ya da bedava da verebiliyor. Ben çoğunluk mesela orkidemi bedava almışımdır. Gerekli bakımlarını yapıyorum. Tabii çiçek bakımı biraz sabır istiyor. Yani bir anda hemen çiçekleri açsın, bir anda böyle harikulade olsun, güzel olsun. Böyle bir beklentiyle çiçek bakarsanız biraz yani hedefinize ulaşamazsınız. Sabretmek gerekiyor, emek vermek gerekiyor. Ama o emek karşılığında çiçekleri görünce de insan öyle bir mutlu oluyor ki tamam diyor, yani bu emeğim yerini buldu diyor. Bir de bir çiçekçide siyah renkli orkide gördüm zannedersem. Evet. Şimdi yanlış o da hatırlamıyorsam. ilginç. Çiçek alırken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani mesela bir yere girdik, çiçek alacağız. Tabii mavi orkide de var mesela. Siyah orkide, mavi orkide. Değişik orkide renkleri var. Orkideyi alırken şuna dikkat edeceğiz. Bir orkidenin renginin orijinal olup olmadığını, mesela mavi orkide gördük. Hemen şu çiçek dalı vardır. Çiçek dalının alt tarafında şırınga izi var mı yok mu onu bakacaksınız. Bu mavi orkide ve siyah orkideleri çiçek dalına şırınga ile boya şırıngalıyorlar. Normalde o orkide beyaz orkide. Beyaz orkideye şırınga ile boya şırıngaladıklarında çiçek o mavi rengi alıyor ya da siyah rengi alıyor. Ama ve bunları pahalı satıyorlar. Bir sonraki mesela o çiçekler döküldü. Bir sonraki çiçek açmıyor, artık mavi açmıyor. Ve o dal da büyük bir ihtimal kuruyor zaten. Yani ikinci bir kez. Normalde şunu da söylemek istiyorum. Mesela bir orkide dalı çiçeklerini döktükten sonra budama işlemi yapmak gerekiyor. Bu da çok önemli. Eğer budama işlemini geciktirirseniz o dal komple kuruyor. Çiçekler döküldükten sonra en son çiçek çıkan yerin altından boğumlar var. Yani yeniden dal atma yerleri var. Boğumun üstünden budama yapmamız gerekiyor. Ve o budadığımız yere toz tarçın sürüyoruz. Böylece dalı kurtarmış oluyoruz. Dalı kurtarmak demek şu demek. Normalde sıfırdan bir dalın büyümesi çok uzun alıyor. Ama eğer sağlıklı bir dalı varsa o daldan yeniden bir dal atıyor ve oradan yeniden çiçekleniyor. Evet. Çiçek alırken çiçek dalındaki şırınga izi var mı yok mu onu bakıyoruz. Eğer şırınga izi varsa bu çiçeğin rengi orijinal değildir. Bu çiçekten uzak duralım. İkincisi köklere bakacağız. Köklerdeki kurumuşluk ya da çürüme emareleri var mı yok mu buna bakmamız lazım. Yani kökler canlı olması gerekiyor. Ya yeşil olması gerekiyor ya da açık renk de olabilir, beyaz da olabilir, yani gri de olabilir ama sağlam olması gerekiyor. Üçüncüsü de yaprakları kontrol edeceğiz. Yani yapraklar sağlıklı mı, yeşil mi, yaprak altlarında işte böceklenme var mı, bunlara bakmak gerekiyor. Bu üç şeye baktıktan sonra sağlıklı orkideyi alabiliriz. İlk yetiştirdiğin bitkiyi hatırlıyor musun? Kedi kuyruğu, gençlikte yetiştirdiğin. Kedi kuyruğu diye bir çiçek var abi. Kaktüs türü. Aşağı doğru salkıyor. Yani internetten yazarsanız abi çok güzel de çiçekleri var. Böyle kırmızı kırmızı. Aynı küpe çiçeğine çok benziyor. Çiçeğe de çok benziyor. Yılbaşı çiçeğinin çiçeğine de çok benziyor. İlk yetiştirdiğim çiçek o, hatırlıyorum. Ortaokuldaydık. Tarım dersi diye bir dersimiz vardı. Orada öğretmenimiz herkes bir çiçek yetiştirsin. Çiçek getirsin sınıfa. Biraz bunu bakalım. Öğretmen yani
Yani şuna çok sinirlenmiştim tabii o zaman çocuk haliyle. O çiçekleri baktık abi, büyüttük. Öğretmen hepsini aldı götürdü. Yani sınav şeyi diye götürdü de bize kalmamıştı yani böyle. Sonradan tekrar büyüttüm ama böyle bir hatıramız olmuştu. Yani çok güzel bir çiçek. Aşağı doğru sarkıyor. Harika bir çiçek. İlk yetiştirdiğim çiçek oydu. Ondan sonra da yavaş yavaş farklı çiçeklere sahip olmaya başlamıştım. Peki ilk defa çiçek yetiştirmek isteyenlere hangi çiçeği tavsiye edersin? Menekşe çiçeğini tavsiye ederim. Menekşe çiçeği bakımı normalde çok kolay. Ama tek bir nüansa dikkat etmemiz gerekiyor. Bu da nedir? Üstten su koymayacaksınız. Yani yaprağına su değdirmeyeceksiniz. Toprağı kuruduktan sonra dış saksısından çıkartacaksınız. Saksının altına su koyacaksınız. Kendinin alttan suyu emmesini sağlayacaksınız. Üstten su koyarsanız yaprakları lekeleniyor. Yaprağındaki güzellik gidiyor. Evet. Ben artı mesela çiçeklerle şöyle bir etkinlik de yapılabilir evde. Mesela menekşenin çoğaltımı çok basit. Bir tane yaprağını dalıyla koparıyorsunuz. Suya koyuyorsunuz. Suda köklendiriyorsunuz. Sonra onu dikiyorsunuz ve yeniden bir menekşe çıkıyor. Ben öğretmenlik yaptığım sürede öğrencilerle bu şekilde çok etkinlikler yaptım. Menekşeyi mesela bütün çocuklara birer tane yaprağı bardağa koyduk. Orada köklendirdik. Çocuklarla birlikte dikimini yaptık. Çocuklarla birlikte bunun büyütmesini yaptık ve çiçeklendirdik. Yani ve çocukların unutamayacağı bir hatıra oldu. Ve böylece çocuk orada sabrı da öğrenmiş oldu. Yani ve kendim yetiştirdim bunu diyor ve o çiçekle bir bağ kuruyor. Diğer türlü sen hazır bir çiçek versen, böyle çiçeği açmış bir çiçek versen onun kıymetini çocuk çok anlamayabilir. Biz de anlamayabiliriz ama kendi emek verdiğin, kendi büyüttüğün, kendi çiçek açtırdığın bir çiçek olunca o daha çok hoşuna gidiyor insanın ve bu onunla bir bağ kuruyor. Peki son olarak eklemek istediğin bir şeyler var mı? Kanalımı ziyaret edebilirler. Benim buradaki asıl amacım kendi tecrübelerimi yansıtarak herkesin güzel çiçeklere ulaşmasını istiyorum. Piyasada çok yanlış bilinen gerçekler var. Mesela orkidelerle alakalı yanlış bilinen şeyler var. Diğer çiçeklerle alakalı yanlış bilinen şeyler var. Bilgiler yanlış olunca çiçekler de ölüyor. Yani çiçekler ölmesin, evlerimiz güzelce yeşil bir şekilde kalsın. Çiçekler önemli hayatımızda abi. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben çok teşekkür ediyorum. Böyle zaman ayırdınız. Bizi kanalınıza davet ettiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, tekrar hatırlatmış olalım. Fatih'in kanalı Bir Demet Tecrübelerim. Orada sosis balondan çok güzel şekiller yapıyor. İşte kaplumbağasından yunus balığına, işte çiçeklerden böyle evde çocuklarla yapılabilecek çok güzel etkinlikler yapıyor. Zeka soruları soruyor. Sınıf öğretmeni olunca çocukları motive edebileceği ne varsa her şeyi toplamaya çalıştık abi. Orayı da mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler.